Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, bugün bir tane elektrikli testere aldık. Hyundai marka. Şöyle özelliklerine bir bakalım. Evet, nerede yazıyormuş bir bakalım. Evet, 2200 watt diye aldık ama şöyle bir wattını göremiyoruz ama HYC 220 diyor. Şöyle bir şeyini bir açalım. Kullanım kılavuzunu Türkçe yazıyor ama içi nasıl? İçi de Türkçe mi gerçekten? Evet, ithal garanti belgesi ama evet, onaylanmış, 2 yıl garantili. Kare kod da var. Buradan okutup orijinal mi sahte mi olduğunu öğrenebiliriz kıymetli izleyenler. Burada kullanım kılavuzu da var. Tabi servisleri, yetkili servisi var mı ona bakıyorum ama yetkili servis numaralarını şu an için göremedim. Evet, kitapçık Türkçe, bu yönüyle işimizi görebilir. Biz bir tane yedek zincir aldık. Bir de eğe aldık keskinlemek için. Yedek zincirimiz ve eğemiz. Şimdi şurada kutuda göremedik ama 2200 watt. Pala uzunluğu da 41 santim. Yani 41 santim. Kutunun üzerinde de görmeye çalışalım ama kutunun üzerinde şöyle bakıyoruz. Kaç watt olduğunu yazmamış. Evet, kutu üzerinde göremiyoruz ama 2200 watt diye aldık. Şuraya, evet, şurada gösteriyor 2200 watt. 50 Hz. 50 Hz. Burada özellikleri yazıyor. Şimdi bu kutuyla çok uğraşmayalım. Şimdi kıymetli izleyenler, kutudan işte pala, zincirden başka bir şey çıkmadı. Ben şunun takılışını göstereyim. Şimdi kıymetli izleyenler, şu zincirimiz şu üste gelecek. Şimdi takarken göstereceğim. Şöyle önce zincirimizi bir takalım. Bu ara plastik diş diyorlar. Galiba palanın içindeki diş herhalde. Plastik diş. Ben çok testere böyle kullanmadım. Bu ilk testerem. Bir de şarjlı vardı küçük. Ondan da memnunuz aslında. Bunu şu şekilde takıyoruz kıymetli izleyenler. Şöyle. Evet, şöyle yaptığımız zaman çok rahat takılıyor. Bakınız, şu şekilde bir açı oluşturuyoruz. Bakınız. Taktıktan sonra da şu şekilde yaptığımız zaman yerine giriyor. Şimdi kıymetli izleyenler, şu kapağımızı da şu şekilde takıyoruz. Yani şura üste gelecek. Şuradan da mavi şeyden de bunun pala gerginliğini, diş gerginliğini ayarlıyoruz. Şunu önce bir sıkalım. Kıymetli izleyenler, evet, şuradan gerginliği ayarlayabiliriz. Evet, şu anda gevşedi. Bakın şu mavi şeyi, evet, sağa doğru sıktığımız zaman zincirimiz geriliyor. Yerinden çıkardık gibi galiba. Şöyle az bir gevşetelim. Tekrardan. Evet, şu anda tabi hafiften bunu gevşetmek lazım. Şu anki gerginliğimiz iyi gibi. Yarım santim bir esneme payı olmalı. Şimdi makinamız hazır. Şimdi kıymetli izleyenler, şurada yağ haznesi var. Bu tabi otomatik
yağlama yapıyor. Kıymetli izleyenler, eğemiz var. Bununla daha önce ben keskinlemiştim birkaç sene önce. Galiba şu şekilde köreldiği zaman şu şekilde keskinlemek lazım. Yine şurayı da şu şekilde. Yine bir de ters tarafı var tabi. Burayı da yine bu dişi de böyle ve böyle keskinlemek lazım. Bir ara şöyle eğemizle bu şekilde kıymetli izleyenler. Bu da orijinal Hyundai keskinleme aparatı. Şu da yedek zincirimizdi zaten. Şimdi kıymetli izleyenler, şurada yağ haznemiz var. Yaklaşık bu 200 mililitre alıyor. Yani şu şişenin yarısı kadar. Tabii ki benim yağ 70 numara olacak yanılmıyorsam, ama buna 30 numara yağ konacak. Şimdi elimde bu olduğu için bir miktar koyuyorum ben. Yani şeyden alırken 30 numara pala yağı, zincir yağı diye alırsanız bu olabilir. Ben şimdi geçici bir miktar koydum. Yani elimizde bu var. Kırsalda oturduğumuz için şu anda yağ alma imkanımız yok. Kapatıyoruz. Bu kendisi otomatik yağlıyor. Şunu doğru kapattık mı? Evet. Yanlış olmuş. Şimdi doğru oldu. Şimdi kıymetli izleyenler, bu kullanımı hazır. Yine şunu da ben göstereyim. Tabi bu ara bir tane kedimiz var. Beni çok seviyor. Evet kıymetli izleyenler, işimiz bittiği zaman bu da palamızın muhafazası. Bunu böyle takıyoruz. Şimdi fişimizi takalım. Elektriğimiz bu uzatmada var. Kıymetli izleyenler, şurada bir delik bırakmışlar. Bu galiba şöyle olacak. Evet, yani çalışırken çıkmaması için bu kablomuzu evet şuraya takıyoruz. Şöyle şu şekilde. Evet, şimdi şunu da tabi biz biraz uzun bıraktık bunu, ama şimdilik böyle dursun. Evet, fişimizi takalım. Evet kıymetli izleyenler, şimdi testeremiz kullanıma hazır. Bir deneme yapalım. Şimdi kıymetli izleyenlerimiz, bunu çalıştırmak için şurada bir düğmemiz var. Ona basıyoruz. Ondan sonra da buna basıyoruz ve çalışıyor. Şu da galiba emniyeti, bakalım şöyle yapalım. Bakın bunu ileri ittiğimiz zaman çalışmıyor. Çalıştırmak için şu şekilde yapacağız. Burada kuru bir odunumuz var. Bakalım bunu bir deneyelim. Kesimi nasıl? Evet. Burada da bir badem odunumuz var, kütüğümüz. Bir ay önce kesmiştim. Bu henüz yaş sayılır. Bakalım bunu nasıl kesecek. Evet, bunu da gayet rahat kesti. Düşmek üzere. Az da şuraya koyalım. Evet. Çok güzel kesimi. Şurada da yine bir ay önce kestiğimiz bir incir odunu var. Bu da yaş sayılır. Evet, tutulmayınca biraz sıkıntı olacak gibi, neyse dur. Evet.
Şöyle yapalım. Evet, bu da tamam. Son olarak şunu da bir kesmeye çalışalım. Evet, gördüğünüz gibi çok başarılı kıymetli izleyenler. Şurada şu kütüğümüzü de bir küçültelim. Bu da kuru bir odun yine. Evet. Yine şurada büyük bir kütüğümüz var. Onu da bir keselim bakayım. Evet, bunu da kestik. Tabii ben bunları kalorifere atacağım. Büyük de olsa olur ama bu bile sığar. Denemek için yapıyorum. Evet. Tabii 50-100 senelik bir ağacımız var. Son olarak onu da keselim. Tabii çivi var bunda. Dikkat etmek lazım. Zincirimizi öldürebiliriz çiviye denk gelirse. Evet, şöyle çivi olmayan yerden bir bakalım. Evet. Bu da yıllanmış ağacımızdı. Onu da kestik. Tabii riskli biraz o çivili. Evet, şuna bir bakalım tekrar. Evet, bu da emniyeti. Testeremizin elektrikli Hyundai. Tabii daha önce az bir şey benzinli kullanmıştık. Ama baltayla uğraşmaya gerek yok. Biz bunu 2700 küsüre aldık galiba. 2800 tam hatırlamıyorum. Az fazla az yukarı neyse. Az eksik. Yani böyle kırsalda oturuyorsanız her eve bundan lazım. Elektriğiniz varsa ya da güneş paneliniz falan varsa elektrik olan bir yerde bu şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Yine ağaç kesmeye de yarar yani. Budamada da kısmen kullanabilirsiniz. Büyük dalları bununla kesebilirsiniz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.